Ocak ayına ve yeni yıla Yengeç dolunayıyla başlıyoruz. Yeni yıla ve yeni aya demek ki daha hassas, daha duygusal bir yerden giriş yapacağız. Şimdi dolunayın hem genel etkilerini hem de burçlarınıza olan etkilerinden tabii ki tek tek bahsedeceğim. Ama öncesinde videoya geçmeden önce birkaç hatırlatma yapacağım sizlere. Benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Bu kanalda her ay gerçekleşecek olan gökyüzü olaylarını size öncesinde aktarıyorum ki gündeminizde genel olarak neler var öğrenin. Elbette hepimizin haritaları bambaşka etkilerde mutlaka alacaktır. Ancak buradaki temalar bu dolunayın geçerli olduğu o 2 haftalık süreçte kendini çok daha fazla gösterebilir demektir. Şimdi beni Instagram'dan da tabii ki takip edebilirsiniz. Şuraya da adresimi sizler için bıraktım. Bu arada astroloji size kesin olarak şu olacak ya da bu olacak demez, diyemez. Genel temaları ve olası akışı sizlere anlatır. Bu temaların hayatınızda nasıl şekil alacağını sizin farkındalığınız ve seçimlerinizle tamamen ilgilidir. Bunu da kısaca belirtmek istedim. Evet, şimdi hazırsak dolunayın etkilerine geçebiliriz. 3 Ocak 2026'da Yengeç Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Üstelik bu dolunay bir Sirius yıldızıyla kavuşumda olacak. Yani yılın hemen başında dikkat çeken ve etkisi gerçekten çok güçlü bir dolunaydan söz ediyoruz. Şimdi dolunaylar biliyorsunuz bir şeylerin aslında sonuçlandığı, netleştiği, artık yönünü gösterdiği zamanlardır. Özellikle Aralık ayından bu yana, yani son 2 haftalarda hayatınızda devam eden bir konu varsa, beklediğiniz bir konu varsa, bu dolunay o süreci aslında duygusal anlamda nereye bağlandığını görmemizi sağlayabilir. Yengeç burcunda gerçekleşecek olan dolunaylar tabii ki ister istemez böyle işte ailemiz, sevdiklerimiz, duygusal bağlarımız ya da güven ihtiyacımızla alakalı oluyor. Bu temalar daha fazla ön plana çıkıyor. Demek ki bu dönemde duyguların daha dediğim gibi hassas çalıştığını fark edebiliriz. Yani kendimizi normalden belki daha alıngan, daha duyarlı ya da daha içe dönük hissedebiliriz yıla girerken. Şimdi bu mutlaka olumsuz bir şey olmak zorunda asla değil. Belki bir muhasebe yapıyorsunuzdur. Sadece duygular daha görünür oluyordur. Daha net bir şekilde ortaya çıkıyordur. Bunlar da olabilir. Bu dolunay tabii ki A'nın haritasında 3. evde olacak. Demek ki 3. ev vurgusu var. Yani duygular özellikle iletişim yoluyla çok daha fazla açığa çıkacak. Yani duygularımızı çok konuşmak isteyebiliriz. Konuşmalar daha içten olabilir. Söylenen sözler daha duygusal bir yerden bizlere gelebilir. Yakın çevremizde tabii ki kardeşlerimizle, kuzenlerimizle ya da çok sık görüştüğümüz insanlarla bu iletişim trafiği artacaktır. Telefonlar, mesajlaşmalar, konuşmalar yoğunlaşabilir. Uzun zamandır söylenmemiş bazı cümleler varsa bu dolunayda dile getirilebilir. Zaten ortaya çıkacaktır da. Ancak dolunayın karşısında Mars var. Buraya dikkat ediyoruz. Duygusal tepkilere de dikkat ediyoruz. Böyle mantıklı durmakla duygusallık arasında gidip gelebiliriz. Bir yandan böyle sakin ve kontrollü olmaya çalışırken yani demek istedim. Diğer bir yandan da duyguların daha bastırılmış tarafı ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu süreçte çabuk alınganlıklar, ani kızgınlıklar ya da küsmeler yaşanabilir. Pasif agresif çıkışlardan da biraz uzak durmamız gerekiyor. O yüzden iletişimde kelimeleri seçerek kullanalım, dikkatli konuşalım. Şimdi 3. ev vurgusu kısa yolculukları, tanıdık yerlere yapılan seyahatleri anlatır bize. Ailemiz ya da sevdiklerimizle bir araya gelmeyi de tabii ki gündeme getirebilir. Birçok kişi bu dönemde sevdikleriyle daha fazla temas halinde olabilir. Belki bundan önceki yılbaşlarında böyle değildi ama bu yılbaşı sürecine de denk gelmesinden dolayı Yengeç burcundaki dolunayın çok fazla irtibat halinde sevdiğimiz kişilerle olacağımızı gösteriyor ve bunu hızlandırıyor. Dolunayın ay düğümleriyle de çok güzel, uyumlu bir açısı olacak. Bu süreçte demek ki açılan duygular bize öğretici ve geliştirici bir yönde olacağını gösteriyor. Tabii ki daha şefkatli, daha anlayışlı bir yerden hem kendimize hem de başkalarına yaklaşabileceğimizi, bunun ihtiyacının olduğunu da gösteriyor. Bu dolunay duygusal farkındalık kazandıran bir kapıyı bize aralayacaktır. Şimdi öteki taraftan da tabii ki Oğlak burcunda Güneş var, Mars var, Venüs var. Buraya baktığımızda Ocak ayının genelinde aslında daha ciddi, daha planlı, daha sorumluluk odaklı bir sürece doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Her ne kadar böyle Yengeç burcundaki dolunay böyle kısa süreli de olsa bize o duygusal yumuşamayı, içe dönme halini ya da hemen ardından gelecek o disiplin, yapı ve hedefe bizi hazırlayacak olmasını anlatıyor olsa da. Şimdi bu etki özellikle ilişkilerde tabii ki daha ciddi, daha kalıcı ve daha sağlam adımlar atma isteğimizi öne de çıkartacaktır. Şimdi 9. ev temasıyla da
bağlantılı bir etkisi var bu Oğlak'taki göstergelerin. Hukuki konular, yurt dışı planları, vize, pasaport, seyahatler, resmi başvurularla alakalı bazı düzenlemeler, buralarda bir disiplin gelişebilir demektir. Bu alanlarda plan yapmak, yapılandırmak ya da somut adımlar atmak isteyenler için de aslında gökyüzü çok destekleyici bir şekilde çalışıyor olacak. Genel olarak baktığımızda bu dolunayın aslında öyle yıkıcı, sert bir etkisi yok ama tabii Ay-Mars karşıtlığı var. Özellikle bu trafikte, yolculukta veya aceleyle verilen tepkiler konusunda gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi söylenen sözlerin etkisi düşündüğünüzden çok daha kalıcı olabilir. Yine iletişime dikkat ediyoruz. Özellikle bu dolunay büyük krizlerden çok duygusal fark edişlerin, iletişim üzerinden gelen bazı netleşmeleri de bize getirebilir. Şimdi ne hissettiğimizi, neyi korumamız gerektiğini, neyi korumaya çalıştığımızı ve hangi duyguyu artık içimizde tutamadığımızı gösterecek gibi duruyor. Duygular tabii ki yüzeye çıkabilir ama içinizde hangi duygu varsa o çıkacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Yani o duygu yükselir. Yılın hemen başında duygusal olarak yönümüzü belirleyen önemli bir eşik gibi çalışabilir bu dolunay. Şimdi başka önemli bir boyutu da aslında ülke haritamızda olan teması çok önemli. Türkiye'nin kuruluş haritasına baktığımızda bu dolunay yükselen evimizde olacak ve Plüto'yla da kavuşumda olacak bir dolunay. Bu da demek oluyor ki sadece bireysel değil, kolektif anlamda da oldukça dikkat çekici olacak gibi duruyor. Yükselen ev bir ülkenin dış dünyaya verdiği imajı anlatır. Yani reflekslerini ya da aldığı ilk tepkileri ya da kendini nasıl savunduğunu anlatır. Demek ki Plüto o krizleri, güç mücadelesini, kontrol mekanizmasını ve dönüşümü temsil ettiği için bu tema ağırlıklı bir gündemimiz olabilir. Tabii ki bir dolunay ülke gündeminde de böyle bastırılmış bazı duyguların, tepkilerin ya da meselelerin daha da görünür olacağı bir zamana işaret ediyor olabilir. Toplumun zaten genel ruh halinde hassasiyet olacaktır bu zamanlarda. Güvenlik ihtiyacı daha fazla hissedilebilir. Yengeç teması nedeniyle de özellikle böyle halkın duygusal güvenliği, aile yapısı, barınması, korunması, aidiyet hissiyatı, iç meseleleri daha fazla konuşulabilir. Bu konularla ilgili açıklamalar, haberler ya da alınan bazı kararlar duygusal bir karışıklık tabii ki yaratabilir. Bu dolunayın ülke haritasında Plüto ile kavuşumda olması zaten başlı başına çok güçlü bir vurgudur. Üstelik Plüton'un aynı zamanda 5. evimizi yani ülke haritasında 5. evi yönetiyor olması bu etkiyi özellikle sanat, spor, sahne ve eğlence dünyası ve toplum önünde, göz önünde olan figürleri daha görünür kılabilir. Dolayısıyla bu dolunay sürecinde sanatçılar, sporcular, influencerlar ya da kamuoyunun yakından takip ettiği bazı kişilerle alakalı yeni gündemleri açığa çıkartabilir. Duygusal tepkiler yaratan açıklamalar, çıkışlar, ani kararlar daha fazla konuşulabilir diyor. Bazı figürler için bu dönem daha fazla görünürlük olabilir. Bazıları da krizleri aşabilir tabii ki. Yengeç vurgusu nedeniyle de bu alanlarda yaşanan gelişmeler toplumun duygusal reflekslerini tetikleyebilir. Halkın sevdiği, sahiplendiği ya da duygusal bağ kurduğu bazı kişiler vardır. Bunların üzerinden böyle kolektif bir hassasiyet yükselebilir. Bir başarı, bir geri çekilme veya bir duygusal açıklama ya da bir kopuş düşündüğümüzden daha da büyük bir yankı uyandırabilir duygusal anlamda, hassasiyet anlamında. Şimdi Sirius yıldızıyla kavuşumda bir dolunay demiştik. Dolayısıyla bu dolunay zamanında atacağınız en ufacık bir adımın daha da büyüyebileceğinin farkına varmanızı istiyorum. Çünkü burada herhangi bir konuda yapacağınız ufak bir adım ileride büyüyebilir. Bunu da anlatıyor olabilir. Ve genel gökyüzü etkisini anlattıktan sonra yani bu dolunayın hepimiz için ortak bir duygusal tabii ki zemin yarattığını görüyoruz. Peki şimdi bu enerji sizin hayatınızda hangi alanda nasıl çalışacak? Yükselen burçlarınıza göre bakacağız. Bana her zaman soruyorsunuz yükselen burca göre mi, güneş burcumuza göre mi bakalım diye. Ben her zaman yükselen burcunuzu dinlemenizi, ardından da güneş burcunuzu ayrıca dinleyip harmanlamanızı öneririm ama öngörüler her zaman yükselen burca göre yapılır. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Şimdi koçlarla başlıyorum. Koç ve yükselen koçlar bu dolunayın anlattıkları dolunayın genel etkileridir. Elbette sizin şahsi haritanıza göre, doğum haritanıza göre dolunayın temas ettiği farklı alanlar olabilir ve etkiler kişisel haritanıza göre de mutlaka değişiklik gösterecektir. Ancak genel temanız bu başlıklar üzerinden çalışacaktır. Şimdi 3 Ocak 2026'da Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu sizin 4. ev alanınızı aktive edecek. Bu da demek ki ev, aile, kökler, geçmiş ve duygusal güvenlik temalarınızı güçlü bir şekilde
şekilde gündeme gelmesi demektir. Şimdi bu süreç 2 haftalık bir süreç. Aile içinde konuşulması gereken bir konu açılabilir. Daha önce üstü örtülmüş bir mesele vardır. Bu duygusal olarak görünür hale gelebilir. Aile büyükleriyle alakalı bazı gelişmeler, onların hayatıyla ilgili bazı sorumluluklar ya da duygusal hassasiyetler sadece artabilir. Evle ilgili bazı konular oldukça aktif. Demek ki taşınma, ev düzeni, değişiklikler, tadilat, ev alım satım gibi ya da yaşadığınız alanı yeniden yapılandırma ihtiyacı da bu sıralar gündeme gelebilir. Şimdi tam karşıda Oğlak vurgusu çok fazla. Demek ki daha çok böyle planlı, uzun vadeli ve sorumluluk içeren adımlar şeklinde bu dolunay ilerleyebilir. Evden çalışmak, işi eve taşımak ya da ev-iş dengesini çok iyi kurmak gerektiğini gösteren bir dolunay olacak diyebilirim. Şimdi yengeç teması nedeniyle geçmiş bağlantılı bir duygu açığa çıkabilir. Yani bu belki bir özlem duygusu olabilir. Geçmişte kalan bir aile meselesi ya da çocuklukla bağlantılı bir konu da tekrar gündeme gelebilir. Tabii ki tam Mars karşıtlığı olacak. İş, hedefler ve dış dünyadaki sorumluluklarla özel hayat arasında bir gerilim de yaratabilir. Bu dolunay özel hayatınızı daha sağlam bir zemine oturtma ihtiyacını aslında netleştiriyor. Bu süreçte tabii ki hassasiyetler artabilir. Yani tepkilerden çok böyle farkındalıkla ilerlemek hepimiz için çok daha sağlıklı olacaktır. Özellikle de sizin için. Şimdi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Boğa ve yükselen boğalar bu dolunayın anlattıkları, dolunayın çok genel etkileridir. Elbette sizin şahsi haritanıza göre, doğum haritanıza göre dolunayın temas ettiği farklı alanlar da olabilir. Demek ki bu etkiler kişisel haritanıza göre değişecek demektir. Ancak bu genel temamızdır. Bu başlıklar üzerinden dönebilir demek istediğim. Yengeç dolunayı sizin 3. evinizde. Bu iletişim, konuşmalar, haberleşme, yakın çevre ve kısa yolculuklar temasını daha fazla ön plana çıkartabilir. Telefonlar, mesajlar, görüşmeler tabii ki artabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle duygusal konuşmalar yapabilirsiniz. Daha önce dile getirilmemiş bir konu bu dolunayla birlikte açılabilir. Kardeşleriniz varsa tabii ki, kuzenleriniz varsa ya da sık görüştüğünüz kişilerle ilgili bazı gelişmelere şahit olabilirsiniz. Bir ziyaret, kısa bir yolculuk, seyahat planı ya da plan değişikliği yapılabilir. Yengeç vurgusu sebebiyle de iletişim diliniz daha duygusal çalışıyor. Yani söylenen sözler daha kolay alınılabilir ya da böyle yanlış anlaşılabilir. Mars karşıtlığı da olacağı için böyle uzaklarla ilgili konular, yolculuklar, hukuki ya da resmi meseleler üzerinden sizde zihinsel bir baskı yaratabilir. Bu dolunay tabii ki düşünce kalıplarınızı, iletişim tarzınızı daha farkında bir şekilde kullanma ihtiyacınızı aslında ön plana çıkartacak. Bu dönemin ruh hali biraz daha böyle duygusal olabilir. Acele etmeden, yüklenmeden ve kendinizi yormadan ilerlemek çok çok önemli. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İkizler ve yükselen ikizlere geldik sıra. Şimdi bu dolunayın anlattıkları, öncelikle bunu bir söyleyelim. Bu dolunayın anlattıkları genel etkilerdir. Elbette sizin şahsi haritanıza, doğum haritanıza göre dolunayın temas ettiği farklı alanlar olabilir. Ve bu etkiler kişisel haritanıza göre de değişiklik gösterebilir. Ancak genel temanız bu başlıklar üzerinden şekillenecek diyebilirim. Şimdi yengeç dolunayı sizin 2. ev alanınızda etki alacak. Yani maddi konular, kazançlar, harcamalar, sahip olduğunuz bazı kaynaklar bu süreçte çok daha fazla ön plana çıkacak demektir. Demek ki bir ödeme, bir borç, işte belki kapatmak, bir maddi karar ya da gelir gider dengesine dair bazı netleşmeleriniz olabilir. Şimdi bu dolunayda tabii ki para meseleleri sadece maddi değil, duygusal bir yerden de çalışabilir. Demek ki güvende hissetme ihtiyacınız artıyor. Harcamalar daha çok böyle duygusal tepkilerle yapılabilir. Yani duygusal ihtiyaçtan dolayı yapılabilir. Tam tersi daha kontrollü olma ihtiyacı da tabii ki ön plana çıkabilir. Şimdi tam Mars'la karşıtlık var. Demek ki borçlar, vergiler, alacak verecek meseleleri, paylaşılan maddi konular üzerinden bazı baskılar yaratabilir demektir. Bu dolunay maddi düzeni sağlam temellere oturtma ve değer algısını netleştirme sürecini çok fazla destekliyor diyebilirim. Bu süreçte duygular daha kolay tetiklenecek, haberiniz olsun. Kendimize ve başkalarına karşı daha yumuşak olmak işleri çok kolaylaştıracaktır. Evet, şimdi videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Yengeç ve yükselen yengeçler, geldik sizin dolunayınıza. Bu dolunayın anlattıkları öncesinde şunu söyleyelim. Genel etkilerdir. Elbette sizin şahsi haritanıza göre bu dolunayın temas ettiği farklı alanlar mutlaka olacaktır. Etkiler de kişisel haritanıza göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel temanız bu başlıklar üzerinde şekilleniyor demek istediğim. Şimdi bu dolunay sizin haritanızda 1. evinizde, yükselen evinizde, siz sahnedesiniz.
edebilirsiniz. Bu nedenle etkisi oldukça kişisel. Duygularınız daha görünür olabilir. İç dünyanızda yaşadığınız şeyler elbette dışarıya daha net yansıyabilir, daha fazla yansıyabilir. Hayata karşı duruşunuz ya da tavırlarınız ve aldığınız kararlarda bir netleşme yaşanabilir. Şimdi fiziksel görüntünüz, imajınız, bedeninizle alakalı bazı farkındalıklar ya da kişisel hedefler bu dolunayla birlikte tabii ki gündeme gelebilir. Kendinizle ilgili bir dönemi kapatabilirsiniz. Yeni bir duruşa geçme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Şimdi Mars tam karşıtlık yapacak bu dolunayda. İlişkiler alanından bir baskı var demektir. Karşılıklı beklentiler, ilişkilerdeki güç dengeleri ve sorumluluklar daha net görünebilir her türlü ikili ilişkide. Bu dolunay bireysel sınırları daha sağlıklı bir şekilde belirleme sürecini destekliyor. Tabii ki hassasiyetler artabilir. Tepkilerden çok farkındalıkla ilerlemek hepimiz için sağlıklı olacaktır. Umarım çok güzel bir dolunay süreci geçirirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Aslan ve yükselen aslanlar bu dolunayın anlattıkları dolunayın genel etkileridir. Elbette sizin şahsi haritanıza göre, doğum haritanıza göre dolunayın temas ettiği farklı alanlar olabilir ve etkiler kişisel haritanıza göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel temanız ve başlıklar bunun üzerinden çalışacak diyebilirim. Şimdi Yengeç dolunayı sizin 12. evinizde yani arka planda bir evinizde gerçekleşecek. Bu süreçte iç dünyanız daha da aktifleşecek demektir. Geri planda kalan duygular, bastırılmış düşünceler ya da kapanması gereken bazı konular bu süreçte gündeme gelir. Bir süredir yoran bir durumla ilgili duygusal bir çözülme yaşayabilirsiniz. Dinlenme ihtiyacınız her zamankinden fazla olabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu süreç yükselebilir. Rüyalar, sezgiler, iç farkındalık yoğunlaşabilir. Mars karşıtlığı olacak. Demek ki temponuz, iş yükünüz ve sorumluluklarınız sebebiyle zihinsel ve bedensel yorgunluğunuz artabilir. Bu dolunay yavaşlamak ve içsel dengeyi yeniden kurmak için çok çok önemli bir durak. Bu süreçte tabii ki hassasiyetler artacaktır. Duygular daha kolay tetiklenebilir. Hep bunu söylüyorum. Kendimize ve başkalarına karşı gerçekten daha yumuşak olmamız gerekebilir. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Başak ve yükselen Başaklar bu dolunayın anlattıkları dolunayın genel etkileridir. Şimdi size bahsedeceklerim. Tabii ki şahsi haritanıza göre değişiklikler gösterebilir. Çünkü dolunayın temas ettiği alanlar farklı olabilir. Ancak bu temalar üstünde gelişecek diyebilirim. Yengeç dolunayı sizin 11. evinizde olacak. Demek ki sosyal çevre, arkadaşlıklar, ekipler ve gelecek planları bu süreçte çok fazla ön plana çıkıyor. Bir arkadaşlıkla ilgili gelişme, netleşme yaşanabilir ya da bir sosyal çevrenizle bağlantılı aranıza biriyle bir mesafe koyabilirsiniz. Topluluklar, projeler ve hedefler yeniden şekillenebilir. Kiminle yola çıkacaksınız? Kiminle yola devam edeceksiniz? Hangi planların sürdürülebilir olduğunu çok daha net görebilirsiniz. Mars karşıtlığı olacak demek ki aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da kişisel isteklerinizle alakalı sosyal çevre beklentileriniz arasında biraz gerilim olabilir. Bu dolunay sosyal bağları daha gerçekçi bir zeminde ele almanızı da sağlayabilir. Duygular biraz daha tabii ki ön plana çıkabilir. Hem kendinize hem çevrenize karşı daha sakin, daha anlayışlı olmaya çalışmanız iyi olacaktır bu dolunay sürecinde. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Terazi ve yükselen teraziler anlatmaya başlamadan önce bu dolunayın anlattıkları çok genel etkilerdir. Elbette sizin şahsi haritanıza göre dolunayın temas ettiği farklı alanlar olabilir ve etkiler de kişisel haritanıza göre tabii ki değişiklik de gösterebilir. Ama genel temanız bu başlıklar üzerinden şekillenecek diyebilirim. 3 Ocak 2026'da gerçekleşecek Yengeç dolunayı sizin 10. evinizi aktive edecek. Demek ki kariyer, meslek, toplumsal duruş, dış dünyaya verdiğiniz imajla alakalı konuların ön plana çıktığı zamandan geçiyorsunuz. Şimdi iş hayatınızda bir konunun sonuçlanmasını beklediğiniz bir konu varsa sonuçlanabilir. Görünür hale gelebilir ya da netleşebilir. Üstleriniz vardır, yöneticileriniz vardır, onlarla ilişkileriniz, onlarla yapılan konuşmalar ya da işle alakalı alınan kararlar yine gündeme gelebilir. Bu dolunayla birlikte iş ve özel hayatınız arasında denge fazla hissedilecek gibi duruyor. Yengeç vurgusu nedeniyle kariyerle ilgili konular hani duygusal bir yerden tabii ki ele alınabilir. Yaptığınız işin sizi duygusal olarak ne kadar aslında beslediğini çok daha net görebilirsiniz. Aileyle ilgili sorumluluklar ya da özel hayat, kariyer planlarınıza çok etki edebilir. Mars karşıtlığı dediğim gibi ev iş dengesinde bir minik baskı
yaratabilir. Evle ilgili konular iş hayatını etkileyebilir ya da tam tersi. Bu dolunay uzun vadeli hedefleri daha gerçekçi bir zemine oturtma ihtiyacını tabii ki ön plana çıkartıyor. Şimdi bu dönemde duygular biraz daha dediğim gibi hep ön planda görüyoruz. Hem kendimize hem çevremize karşı hep söylüyorum daha sakin, daha anlayışlı olmak gerekiyor çünkü çok hassasız. Şimdi eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum ve bir sonraki burca geçiyorum. Başka videolarda görüşürüz. Akrep ve yükselen akrepler bu dolunayın anlattıkları dolunayın çok genel etkileridir. Elbette sizin şahsi haritanıza göre yani dolunayın temas ettiği farklı alanlar olacaktır ve etkiler kişisel haritanıza göre başka da olabilir. Ama genel temanız bu başlıklar üzerinde dönecek diyebilirim. Şimdi Yengeç Dolunayı sizin 9. ev alanınızda gerçekleşecek. Demek ki eğitimler, yolculuklar, yurt dışı bağlantıları, hukuki konular ve hayata bakış açısıyla alakalı başlıklarınız olacak. Bir seyahat planı netleşebilir, bir eğitim süreci tamamlanabilir ya da resmi bir başvurunuz vardır. Bununla alakalı bazı tabii ki gelişmeler yaşanabilir. Şimdi bu dolunay düşünce sisteminizde bir genişleme ya da bakış açınızda bir değişim getirebilir. Yengeç vurgusu nedeniyle de bu farkındalık daha böyle duygusal bir yerden çalışabilir. Uzakta olan kişilerle iletişiminiz artabilir. Özlem teması ortaya çok çıkabilir. Mars karşıtı olacak. Demek ki iletişim trafiğini hızlandırıyor ve zihinsel olarak çok böyle yorucu bir tempo zihninizde özellikle yaratabilir. Dolunay uzun vadeli planları daha sağlam bir temele oturtma sürecini sizin için destekliyor olacak. Bu dönemde duygularımız daha görünür. Zaten Yengeç burcunda bir dolunay var. Yani hassasiyetlerimiz daha açık olabilir. Kendimize yüklenmeden, başkalarına da alan tanıyarak ilerlemek en doğrusu olacaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben bir sonraki burca geçiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Yay ve yükselen yaylar bu dolunayın anlattıkları şimdi çok genel etkilerdir. Tabii ki sizin şahsi haritanıza göre bu dolunayın temas ettiği farklı alanlar olabilir. Dolayısıyla etkiler başka da olabilir. Şimdi genel tema bu anlatacaklarım üzerinden şekillenecek diyebilirim. Yengeç burcundaki dolunay sizin 8. ev alanınızda olacak. Demek ki ortaklı paralar, borçlar, alacak verecek meseleleri ve paylaşılan kaynaklar bu süreçte çok daha fazla gündeme gelecek demektir. Bir ödeme tamamlanabilir, maddi bir konu netleşebilir ya da finansal bir düzenleme de yapabilirsiniz. Aynı zamanda duygusal olarak da aslında çok daha derin bir farkındalık getiriyor sizlere. Yani güven, bağlılık, işte kontrol temaları daha da görünür olabilir bu süreçte. Yengeç vurgusu sebebiyle duygusal bağlar, işte paylaşımlar daha hassas bir şekilde ele alınabilir. Tam karşısında Mars var. Demek ki maddi konularla ilgili işte kişisel kazançlarınız arasında bir baskı olabilir. Maddi ve duygusal paylaşımları daha dengeli bir zemine oturtmanız gerekebilir. Zaten bunu size gösterecektir. Bu dönemde duygularımız daha görünür ya, hani hassasiyetlerimiz daha açık. Kendimize yüklenmeden, başkalarına da alan tanıyarak ilerlemek çok daha sağlıklı olacak diyor bu dolunay. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Bu dolunayın anlattıkları dolunayın çok genel etkileridir. Elbette sizin şahsi haritanıza göre temas ettiği farklı alanlar sebebiyle başka etkiler de alabilirsiniz. Ancak bu anlatılanlar genel temanız. Bunu özellikle vurguluyorum. Şimdi Yengeç burcunda bir dolunay, yani tam karşınızda 7. evinizde gerçekleşecek bir dolunay. İlişkiler, ortaklıklar ve birebir bağlantılı olduğunuz kişilerle alakalı gündeminiz var. Bir ilişkiyle ilgili bir kere bir netleşme yaşayabilirsiniz. Bazı bağlarınız güçlenirken bazıları kopma noktasına gelebilir. Yengeç vurgusu nedeniyle zaten duygusal, hassas bir süreçteyiz. Karşılıklı beklentiler çok daha görünür hale gelebilir. Mars'ın burcunuzda olması ilişkilerde kontrol ihtiyacını artırabilir ve zaman zaman bazı gerilimleri de yaratabilir. Şimdi bu dolunay ilişkilerde sorumluluk almak, sınırları netleştirmek ve daha gerçekçi bir denge kurma sürecini destekleyebilir. Bu süreçte hepimiz biraz daha hassas, biraz daha duygusal tabii ki olabiliriz. Hem kendimize hem birbirimize karşı gerçekten daha şefkatli olmaya çalışalım derim. Umarım keyifli geçer. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kova ve yükselen kovalar, bu dolunayın etkileri, daha doğrusu anlatacaklarım çok genel etkilerdir. Yani elbette sizin şahsi haritanıza göre, dolunayın temas ettiği yerlere göre farklı etkilerde almanız çok mümkün. Benim anlattıklarım oldukça genel etkilerdir. Sadece bu temalar üzerinde döneceğini söylüyorum. Şimdi Yengeç burcunda bir dolunayımız var ve 6. evinizi aktive edecek. Demek ki günlük düzeniniz, iş ortamınız, çalışma koşullarınız, sağlıkla alakalı bazı konuları ön plana çıkartır. İş
yerinde bir sürecin tamamlanmasını, bir görev değişimini ya da günlük rutinlerinizin yeniden düzenlenmesiyle alakalı bazı konuları size hatırlatacaktır. Varsa ev hayvanınızla alakalı, onun sağlığıyla alakalı elbette bazı konuları getirir. Yengeç vurgusu nedeniyle de zaten iş ortamındaki işte duygusal bir atmosferi daha fazla hissedebilirsiniz. Çalışma arkadaşlıklarıyla ilişkiler önem kazanabilir. Sağlıkla ilgili konuları bedenen verdiği sinyalleri daha net takip etmeye çalışın. Mars karşıtlığı da var. Dinlenme ihtiyacınız tabii ki artacaktır. Bu dolunay günlük yaşamda denge kurmak ve yükleri hafifletme sürecini destekleyecektir. Sizin için bu süreçte hepimiz biraz daha duygusalız, biraz daha hassasız. Lütfen bunun farkında olalım. Hem kendimize hem birbirimize karşı daha anlayışlı olmaya çalışalım. Bunu her burçta hatırlatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ben diğer burca geçiyorum. Başka videolarda görüşürüz. Balık ve yükselen balıklar, bu dolunayın anlattıkları dolunayın çok genel etkileridir. Elbette sizin şahsi haritanıza göre, yani doğum haritanıza göre dolunayın temas ettiği farklı alanlar olabilir. Bu etkiler kişisel haritanıza göre demek ki değişebilir demektir. Ama genel temanız bu başlıklar üzerinde şekillenecek. Şimdi yengeç dolunayı sizin 5. evinizde. Demek ki aşk hayatı, çocuklar, yaratıcılık, keyif alanları bu süreçte çok daha fazla ön plana çıkıyor. Bir aşk ilişkisinde duygusal bir netleşme yaşanabilir ya da yaratıcı bir projeyle ilgili sonuç alınabilir. Yani yengeç vurgusu nedeniyle duygusal bağlar daha hassas çalışabilir demektir. Sevgi, ilgi ve duygusal paylaşım ihtiyacınız artabilir. Bir flörtünüz ya da aklınızda birileri varsa o kişiye olan duygu açığa çıkabilir. Çocuklarla ilgili konular, yani çocuğunuz varsa tabii, ya da hobilerle bağlantılı gelişmeler gündeme gelebilir. Mars karşıtlığı sosyal çevre ya da gelecek planlarıyla böyle kişisel keyif alanları arasında bir baskı tabii ki yaratabilir. Bu dolunay daha çok böyle içinizden gelen şeylere daha fazla alan açma sürecinizi destekliyor. Bu süreçte hepimiz çok hassasız, çok duygusalız. Bu konulara lütfen dikkat edelim. Hem kendimize hem çevremizdeki kişilere karşı daha anlayışlı ve şefkat dolu olmaya çalışmamız gereken bir dolunay. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.